bir kalp krizini odanın öbür ucundan saniyeler içinde hiçbir cihaza falan dokunmadan teşhis edebilen ama o teşhisi koyduğu hastanın gözlerinin içine bakıp durumu açıklamaktan aciz bir doktor düşün. Evet, çok çarpıcı bir zıtlık gerçekten. Kesinlikle. Yani bu yetenek mi yoksa bir lanet mi? İşte bugün tam olarak bu meselenin içine dalıyoruz. Ekran Rehberi kanalına hoş geldin. Seninle bugün şöyle bir zamanda ufak bir yolculuğa çıkacağız. Rotamızı tam 5 yıl öncesine çeviriyoruz. Hı hı. Final yaptığı gün bile çok konuşulmuştu. Aynen öyle. Dışarıdan alınan ama bizim uyarlamamızla ekranlarda bambaşka bir sevgi seline dönüşen Mucize Doktor dizisine gidiyoruz. Hazırsan bu hikayenin sadece yüzeyinde kalmıyor, derinine iniyoruz. Toplumun o farklı olanla kurduğu ilişkiyi, sağlık sistemindeki bürokratik ikiyüzlülüğü falan test eden devasa bir sosyal laboratuvardır resmen. Ya çok doğru. Şimdi Türkiye'de hastane dizileri genelde çok başarılıdır, bunu biliyorsun. Reytingleri falan alt üst eden işler var. Ama benim hep takıldığım bir nokta var. Nedir o? Hastane konseptinin tamamen içinde kalıp dümdüz, sadece medikal vakaların çözüldüğü bir hastane belgeseli çekmek, televizyon dinamiğine ters. Yani illaki o ikili ilişkiler, o dramalar falan işlenecek, başka türlü o seyirciyi ekranda tutamazsın. Rating gerçeği sonuçta. Aynen. Fakat Mucize Doktor ilk başladığında bu medikal zeka ile duygusal dram dengesini o kadar iyi kurmuştu ki hepimiz ekran başına kilitlendik. Sonradan ise kantarın topuzunu biraz kaçırıp tabiri caizse şanzımanı dağıtarak final yaptı. Bu durumu bir şefin hazırladığı o çok özel yemeğin sosu gibi düşünebilirsin aslında. Sos mu? Nasıl yani? Şöyle, işin aslı yani o temel tıbbi mücadeleler, Ali'nin nörolojik farklılığıyla dünyayı algılama biçimi yemeğin asıl lezzetiydi. Denge tutturulduğunda harika bir tat veriyordu. Ama sos olayına fazla girilince O sos yemeği tamamen boğmaya başlıyor. kesinlikle aşk meşk işleri abartılınca asıl yemek mahvoldu. Ya o sos metaforunu şöyle bir teknolojik benzetmeyle genişleteyim ben. Bir akıllı telefon düşün. Ana işletim sisteminin görevi hastaneyi yönetmek ve tıp vakalarını çözmek. Ama arka planda o kadar çok flört uygulaması ve sosyal medya sekmesi açık bırakılmış ki işlemci ısınıyor. Pil tükeniyor tabii. Aynen sistem asıl yapması gereken işi yapamayıp çöküyor. Bereyat Hastanesi'nin koridorlarından içeri adım attığında bu arka plan uygulamalarının sistemi nasıl kastığını çok net görüyorsun. Hani şu bitmek bilmeyen aşk üçgenleri falan. Üçgen mi? Çokgen oldu o bir yerden sonra. Kadroya bir bakıyoruz, yakışıklı, ukala ama içinde sır taşıyan cerrahımız Ferman var. Kendisi hastane sahibinin kızı Beliz ile birlikte. Tamam, buraya kadar her şey standart. Evet, gayet normal bir dizi dinamiği. Ama asistan Nazlı Ferman'a aşık, diğer asistan Demir Nazlı'ya aşık, başka bir asistan olan Açelya ise gidiyor Demir'e aşık oluyor. Ekran başında kendi kendime soruyorum, kardeşim biz hastane dizisi mi izliyoruz yoksa neşterli bir aşk sarmalı mı? İşte o sarmal, hikayenin odaklanması gereken asıl kısımdan çok fazla zaman çalıyor. Asıl odağımız ise Doktor Ali Vefa karakteri. Ali, otizmli ve savant sendromlu bir birey. O zaman lafı hiç uzatmadan Ali Vefa'yı sahneye alalım. Hikayesi inanılmaz çarpıcı bir görselle başlıyor. Taşrada kaldığı o derme çatma evden çıkıp tren yoluna doğru yürüyor. Bir anda duruyor, sağ elinin parmaklarıyla pantolonunun cebine ritmik bir şekilde tak 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 diye vurmaya başlıyor. Çok ikonik bir hareketti o. Sonra geriye dönüp bir bakıyor. İşte o ritmik hareketle birlikte biz geçmişin kapılarını aralıyoruz. Bu cebine vurma meselesi dizide sürekli karşımıza çıkıyor. Bunun arkasındaki mekanizma tam olarak nedir? Bu hareket aslında psikolojide duyusal düzenleme veya bir nevi çapa mekanizması olarak adlandırılır. Nörotipik dediğimiz yani otizm spektrumunda olmayan standart bireyler çevrelerindeki o gereksiz uyarıcıları beyinlerinde otomatik olarak filtrelerler. Yani bizim araba kornasını falan duymazdan gelmemiz gibi mi? Tam olarak öyle. Ama otizmli bireyler için dünya zaman zaman filtresiz, kaotik ve inanılmaz bunaltıcı bir yerdir. Ali o fırtınanın ortasında kendini güvende hissetmek için beynine tanıdık, ritmik ve kontrol edilebilir bir sinyal gönderiyor. Bizim için basit bir el hareketi, onun zihnindeki yangını söndüren bir acil durum butonu. Ve o yangın geçmişe döndüğümüzde gerçekten çok sert başlıyor.
Flashback sahnelerinde küçük Ali'yi görüyoruz. Elinde canı gibi sevdiği küçük bir tavşanı var böyle kafesin içinde. Etrafına bir grup çocuk sarmış. O sahneler gerçekten izlemesi çok zor sahnelerdi. Kesinlikle. İnanılmaz bir fiziksel zorbalık var. Çocuklar bağırıyor, konuşamıyorsun, ne işin var aramızda, senin bizle oynaman için 40 fırın ekmek yemen lazım diyerek o küçücük bedeni yere yatırıp acımasızca tekmeliyorlar. Tam bir kabus. Tam o şiddet anında Alim'in abisi bir süper kahraman gibi sahneye dalıyor. "Dağılın lan, çıkın gidin buradan" diyerek kardeşini kurtarıyor. Sokaktaki şiddet bu şekilde durduruluyor ama eve girdiklerinde durum çok daha beter bir hal alıyor. Evdeki durum hani sadece fiziksel bir şiddet değil, sistematik bir psikolojik yıkım aslında. Sokaktaki düşman belli ama en güvenmen gereken kişinin, babanın sana bunu yapması çok daha ağır. Ya sorma, o baba figürü evde tam bir terör estiriyor. Çocuğun otizmden dolayı ona baba diyemiyor olması adamın egosunu çileden çıkarıyor. Duvara şişe fırlatıyor, küçücük çocuğu sarsıp "bir kere baba de, Allah'ım ben sana karşı ne günah işledim de sen bana sakat bir evlat verdin" diye isyan ediyor. Çok yaralayıcı kelimeler bunlar bir çocuk için. Abisi o küçücük yaşına rağmen babasının karşısına dikilip "sakat değil o" diye bağırınca baba dönüp abiye tokat atıyor, Ali'nin o masum tavşanının kafesini tutup duvara fırlatıyor. Evet, o kafesin parçalanması aslında Ali'nin çocukluğunun da parçalanması demek. Abi süpürgeyle saldırmaya çalışıyor, baba onu bir tokatla daha yere seriyor. Şimdi burada sana açıkça sormak istiyorum. Tamam, dram yapıyoruz da daha ilk dakikadan çocuğu yere yatırıp tekmeletmek, sonra babasına şişe fırlattırmak falan izleyiciyi duygusal olarak manipüle etmek, tabiri caizse bir travma pornosu yaratmak değil mi bu? Bu kadar ağır bir doz gerçekten şart mıydı? Bu itirazında çok haklısın. Gerçekten izleyiciyi çok yoran bir başlangıç. Ama senaristin burada kurmaya çalıştığı kontrast, karakterin ileride ulaşacağı o zirveyi anlamlandırmak için yapılmış bilinçli bir hamle aslında. Yani dibi göstermek istiyorlar. Aynen öyle. Bu adam sadece tıbbi vakalarla değil, sevgisizliğin, dışlanmışlığın ve cehaletin en karanlık çukuruyla da savaştı ama büyüyecek ve büyük bir adam olacak demek istiyorlar. Düştüğü çukurun derinliği, ilerideki başarılarının yüksekliğini belirliyor. Anladım. O derin çukurdan çıkışın ilk adımı da duvara fırlatılan o tavşanla atılıyor gerçi. Küçük Ali yaralı tavşanını alıp ilçedeki dispansere koşuyor. İşte orada hayatının rotasını değiştirecek adamla manevi babası olacak Adil Hoca ile karşılaşıyor. Evet, dizinin kalbi o ikilinin ilişkisi zaten. Adil Hoca kafasını sallayarak tavşanın öldüğünü, cennete gittiğini onaylıyor. Ali o masum çocuk aklıyla "doktorlar herkesi kurtarır mı?" diye soruyor. Adil Hoca evet anlamında kafasını salladığında Ali'nin gözündeki o kıvılcımı görüyorsun. Dünyasındaki en büyük kaybı bir yaşam amacına dönüştürüyor o an. "Tavşanım öldü ama ben diğer insanlara umut olacağım" diyor. Müthiş bir mekanizma bu. Psikolojik olarak kayıpları bir motivasyona çevirme durumu. Peki bu savant sendromu dediğimiz şey tam olarak nedir? Ali nasıl oluyor da sonradan bu kadar zeki birine dönüşüyor? Şöyle, savant sendromu sadece çok zeki olmak demek değildir aslında. Genellikle sol beyin yarımküresindeki bir hasarı veya gelişimsel farklılığı telafi etmek için beynin sağ yarımküresinin inanılmaz, hani insanüstü bir kapasiteyle çalışması durumudur. Bir nevi beynin kendi kendine hacklemesi gibi bir şey o zaman bu. Kesinlikle, çok iyi bir tabir bu. Mükemmel bir ezber yeteneği, olağanüstü örüntü tanıma ve görsel hafıza olarak ortaya çıkar. Ali, sosyal ilişkilerde beynini tam anlamıyla kullanamazken, tıbbi kitapları saniyeler içinde fotoğrafik olarak zihnine kazıyabiliyor. Ve bu hekim adayı yıllar sonra Samsun'dan kalkıp İstanbul'a doğru bir yola çıkıyor. İşte senle benim ekran başında empati kurmakta zorlandığımız ama bir o kadar da büyüleyici olan o sahnelere geliyoruz. Yolculuk sahneleri çok detaylı düşünülmüştü gerçekten. Ya durakta beklerken bir dolmuş yaklaşıyor, dat 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 diye kornaya basıyor. Sen o durakta olsan ne yaparsın? Kornayı duyarsın, dolmuş geldi dersin, binip geçersin. Ama Ali o kornayı duyduğu an resmen dehşete düşüyor, irkiliyor.
İşte demin bahsettiğimiz duysal filtreleme eksikliği tam da burada devreye giriyor. Sensory overload dediğimiz, yani duysal aşırı yüklenme durumu bu. Bu kornayı sadece korna olarak duymaması mı demek? Aynen. Sen o kornayı sadece bir uyarı olarak işlerken, Ali'nin beyni o sesin frekansını, şiddetini filtrelemeden doğrudan bir fiziksel acı veya tehdit sinyali olarak algılıyor. Beynine aynı anda binlerce pop-up reklamın açıldığını ve hiçbirini kapatamadığını düşün. Pop-up reklam benzetmesi harika ya. Çünkü bu pop-up'ların zirveye ulaştığı yer o meşhur havaalanı sahnesi. Orası tam bir kaos zaten. Ali İstanbul'a iniyor. Bir tarafta valiz tekerleklerinin o yeri kazıyan tıkırtısı, diğer tarafta insanların patlayan kahkahaları, yüksek sesli telefon konuşmaları. Bir anda o devasa tavanlı ferah havaalanı Ali için daracık, oksijensiz bir kafese dönüşüyor. Duvarlar üstüme üstüme geliyor hissi. Tam olarak o. Sen ekran başında o gerilimi iliklerine kadar hissediyorsun. Tam her şey koptu kopacak derken Ali cebinden o sağ cebinde sakladığı meşhur oyuncak neşterini çıkarıyor. Gözünün hizasına getiriyor, sadece ona odaklanıyor ve dünya bir anda yavaşlayıp netleşiyor. O oyuncak neşter alelade bir nesne değil. Ali'nin dış dünyayı kapatma kumandası o. Kaos kontrol edilemez hale geldiğinde zihni sadece kendi kontrol edebildiği o küçük plastik parçasına odaklanarak arka plandaki tüm o gürültüyü mut tuşuna basmış gibi susturuyor. Ve bu susturma işlemi o kadar kritik bir ana denk geliyor ki sorma. Ali sakinleştiği an etrafta gerçek bir kriz patlak veriyor. Görevlilerin düşürdüğü ağır bir tabela parçalanıp oradaki küçük bir çocuğun üstüne devriliyor. Evet, dizinin asıl başladığı an orası işte. Herkes panik halinde bağırışıyor falan. Tesadüf bu ya, oradaki başka bir doktor hemen müdahale ediyor. Kanamayı durdurmak için bası yapıyor. Ama Ali o kaostan sıyrılmış zihniyle uzaktan izlerken saniyeler içinde hatayı fark ediyor. Yaklaşıyor ve o bir yetişkin değil, bir çocuk basıyı biraz daha yukarıdan yap diyerek olaya el koyuyor. Pratik zekasının ve savant dehasının devrede olduğu o müthiş an. O an panik yapan doktor anatomi bilgisini kaybederken Ali'nin beyni duygulardan arınmış saf bir veri tabanı gibi çalışıyor resmen. Çocuğun boyu, kilosu, organlarının milimetrik yerleşimi gözünün önünde 3 boyutlu bir hologram gibi beliriyor o sahnede. Sonrası zaten bildiğin macera filmi. Çocuğun acil ameliyat edilmesi lazım ama ortamda neşter yok. Ali şak diye güvenlik noktasından bir maket bıçağı kapıyor. Tabii orada herkes yanlış anlıyor adam. Güvenlik terörist sandığı için Ali az kalsın tutuklanacakken annenin araya girmesiyle son anda kurtuluyor falan. Bir şişe alkolle sterilize ettiği o maket bıçağıyla çocuğu orada hayata döndürüyor. Sahadaki bu mucize inanılmaz. Ama gel gör ki gerçek dünya sadece bu kahramanlıklardan ibaret değil işte. Biz bu sırada Berhayat Hastanesi'ne, o soğuk bürokrasi duvarlarına çarpıyoruz. Kurul toplantısına geçiyoruz. Masa başı siyasetinin tam kalbine yani. Adil Hoca Ali'nin hastaneye kabul edilmesi için adeta çırpınıyor orada. Çocuğun dehasını öve öve bitiremiyor. Ama masanın diğer ucunda muhalif kesimin başı olan Kıvılcım ve Tanju blok halinde hazır bekliyor. Statükonun bekçileri onlar. Tanju gayet mantıklı görünen ama alt metni tamamen dışlayıcı olan o soruyu soruyor. Bu çocuk başarılı ama hastalarla, hasta yakınlarıyla nasıl konuşacağını biliyor mu diyor. Kıvılcım ise lafı hiç dolandırmıyor. Biz doktorlarımıza değil hastalarımızın sağlığına özen gösteririz diye çıkışıyor. Araya gireyim. Sence bu hastanın sağlığı argümanı biraz ikiyüzlü değil mi? %100 ikiyüzlü. Tıbbi bir yetersizlikten ziyade dışarıdan bakınca bu normal mi, marka değerimiz düşer mi kaygısı bu. Ya biz o lüks vitrini nasıl koruruz derdindeler aslında. Kurumların o klasik refleksidir bu. Empati ve yenilikçilik söylemleri her yerde afiş olarak asılıdır ama gerçekte sıra dışı biri kapıdan girdiğinde o alışılmış kuralların sahte güven hissine sığınırlar hemen. Onlar orada konfor alanını tartışırken Ali kurtardığı çocukla ambulansta hastaneye doğru yola çıkmış durumda. Ve orada yine müthiş bir detay yakalıyoruz. Ali ambulansta çocuğun ellerini tutan anneye bakıyor ve zihni geçmişe, abisiyle o tavşanı gömdükleri güne gidiyor. Cennete gitmeden hastaları kurtarırım demişti ya. Çocukların o bağlandıkları şeyleri kaybetmeme güdüsü çok güçlü bir motivasyon kaynağı onun için.
Anlıyorum ama ambulansta yaşanan o medikal kriz anı beni benden alıyor. Cihazlara, tansiyon aletine falan bağlı olan çocukta bir sorun seziyor. Hemşire diyor ki, EKG değişmedi, hala 86, sorun yok diyor. Ama Ali o rakama inanmıyor. Tatmin olmuyor adam. Çocuğun karnına kafasını koyup kulağıyla içeriği dinlemeye başlıyor. Hemşire orada bağırıp çağırırken Ali haklı çıkıyor, cihaz ötmeye başlıyor. Hastaneden içeri girer girmez de ekokardiyogram diye bağırıyor feryat figan. Asistan Nazlı da anlamıyor tabii durumu. Kızcağız şokta, durmazsa bunu dışarı atın diye talimat veriyor güvenliğe. Peki EKG normal derken Ali neyi duydu da eko diye bağırdı? Nasıl çalışıyor bu sistem? Bak işte burası çok ince bir detay. EKG dediğimiz cihaz kalbin sadece elektriksel aktivitesini ölçer. Yani kablolar sağlamsa, o elektrik akımı devam ediyorsa monitör her şey yolunda diyebilir. Yani elektrik var ama motor dönmüyor olabilir mi? Harikasın, tam olarak bu. Ali kulağını koyduğunda mekanik bir sorunu, belki kalbin etrafında sıvı birikip sıkışmasını, yani kalp tamponadını duyuyor. Mekanik bir çöküş var orada. O yüzden EKG yetmez, ekokardiyogram istiyor. Çünkü eko, kalbin yapısal ve mekanik hareketini ses dalgalarıyla gösteren bir cihaz. Ali'nin kulağı o an eko cihazı gibi çalıştı resmen. Yok artık, inanılmaz bir detay bu. İşte bunu bilmek o sahneyi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Tabii Ali içeride böyle tıbbi şov yaparken kuruldan Ali'yi hastaneye almama kararı çıkıyor. Adil Hoca'nın CV'sinde otizm yazmasa havada kapardınız isyanı bile işe yaramıyor maalesef. Ta ki o sihirli video ortaya çıkana kadar. Aynen öyle. Rüzgar bir anda nasıl dönüyor biliyor musun? Ali'nin o havaalanında maket bıçağıyla yaptığı ameliyatın videosunu Beliz Kıvılcım izletiyor. Sosyal medyada falan milyonlar izlemiş bunu. O Ali'yi kesinlikle istemeyen Kıvılcım'ın gözlerinde bir anda dolar işaretleri parlıyor. Anında bu inanılmaz bir PR, tanıtım fırsatı diyerek saf değiştiriyor. İkiyüzlülüğün zirvesi yani. Bu bana hep o klasik dizilerimizdeki zengin olan fakir gence aniden kıymet verilmesi klişesini hatırlatıyor. Sistem resmen ikiyüzlü. Kesinlikle. Dizi burada medya ve algı yönetiminin her şeyin önüne geçtiği gerçeğiyle yüzleştiriyor bizi. Ali'nin dehası değil, hikayesinin o satılabilir olması onu hastaneye sokuyor. Bu aslında modern kurumsal dünyanın çok sert bir eleştirisi. Neyse, hastaneye kabul edildikten sonra Ali ile Adil Hoca karşılaşıyor ve inanılmaz tatlı bir yemek krizi yaşıyorlar. Adil Hoca hadi bir şeyler yiyelim diyor. Ali saatine bakıp 15 dakikam var diyor robot gibi. Adil Hoca da damardan giriyor tabii. Ya zayıf noktadan vuruyor adam. Aşağıda muazzam pilav üstü döner vardı diyor. Ali hemen ikna oluyor. Bu detay neden bu kadar önemli sence? Bu gülümseten detay, Ali'nin dakikliği, disiplini ve o planların sapmasından ne kadar rahatsız olduğu gerçeğini anlamak için önemli. Onlar için rutinler kaosa karşı örülmüş duvarlardır aslında. Pilavüstü dönerin o duvarı aşabilmesi, Ali'nin Adil Hoca'ya duyduğu güvenin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Döner faslından sonra koridorda başka bir asistanın hastaya gereksiz bir teşhis koyduğunu duyuyor. Şöyle bir uzaktan hastaya gözlerini süzüyor ve tek bakışta gerçek teşhisi şak diye çözüyor. Bunu izlerken aklıma direkt Akasya durağındaki Sinan geldi. Sinan mı? Neden ki? Ya hani Sinan doktor tahlil isteyince ben şıp diye söylerim diyerek o tahlilden kaçar ya. Ne oldu? Bizim Ali Vefa dokunmadan tahlilsiz bunu gerçekten yapıyor. Sinan'ın yıllar önce hayal ettiği doktor meğer bizim Ali Vefa'ymış diyorum yani. Hah, çok iyi bir benzetme oldu bu. Ali'nin bu dokunmadan ve cihazsız teşhis yeteneği tam da halkın o şipşak çözüm beklentisine hitap ediyor aslında. O yüzden çok sevildi bu karakter. O sırada hikayenin en karanlık noktalarından birine abinin ölümüne geçiyoruz. En ağır travması karakterin. Abisi sırf Ali yalnız kalmasın diye zorbaların şartını kabul edip tren yolunun altındaki o tünele giriyor. Tren geçerken tünel çöküyor ve Ali gözlerinin önünde abisini kaybediyor. Bu durum Ali'nin karakterinde inanılmaz kalıcı etkiler bırakıyor. Tavşandan sonra abisini de kaybetmesi omuzlarına devasa bir suçluluk duygusu yüklüyor. İnsanları kurtarma saplantısının arkasında aslında abisinin yaptığı o fedakarlığın diyetini ödeme çabası var. Bu ağır yükle hastaneye dönen Ali'nin asistanlara kendini tanıtma anı var bir de. Çıkıp İstanbul'da kalıcı adresim yok, çocukları seviyorum diyor. İnsanın içinden yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyor musun bari falan demek geliyor yani.
Tabii arka planda o Kıvılcım ve Tanju boş durmuyor o sırada. Adeta bir satranç oyunu var orada. Evet, planı kurmuşlar çoktan. Ali hata yapsın, o yıkılınca Adil gitsin, Beliz güçsüz kalsın ve yönetim Kıvılcım'a geçsin diye Ali'nin başarısızlığını 14 gözle falan bekliyorlar resmen. Ali ise o acil servisteki kaostan düşe kalka çıkıp kendini fermana ispatlamaya çalışıyor. Ya mantık demişken, dizinin mantık sınırlarını paramparça ettiği, saçmalardan seçmeler diyebileceğimiz o meşhur sahneye gelmek istiyorum. O polis arabasındaki nakil sahnesi değil mi? Ta kendisi, Ali ve Nazlı polis arabasında karaciğer taşıyorlar. Soğutucu bozuluyor ve bizim dahi Ali ne yapıyor? O cayır cayır yanan polis arabasının kaputunun üstünde bir pipet yardımıyla falan karaciğeri ameliyat etmeye kalkıyor. Ya hava sıcak, araba çalışmış, kaput ateş gibi. Karaciğer mangal oldu orada, pişti be. En azından katlanır kamp masası falan kullansaydınız bari. Neden kaput? Ah evet, televizyon tarihimizin absürtlük zirvelerinden biriydi o. Uyarlama dizilerde Koreliler yapıyor görseli güzel, biz de yapalım mantığı var. Tıbbi olarak o sahne bir cinayet. Organ naklinde kural soğuk iskemidir. Karaciğeri 4 ile 8 derece arasında tutman lazım. Yoksa ne olur? Sıcaklık artarsa hücre oksijensiz kalıp ölmeye başlar. O güneşin altındaki sıcak metal kaputu organı koyarsan o hücreleri bildiğin pişirirsin. Proteinleri denatüre edersin. Karaciğer mangal oldu deyimin tıbbi olarak tamamen doğru yani. Üstüne tuz at, sofraya koy. Neyse ki başlarda kendi koydukları kurallara saygı duydukları anlar da vardı. Mesela Ali'nin o dokunma problemi yüzünden Nazlı'yla dokunmadan dans etmesi ne kadar zarif bir çözümdü hani. Evet, çok incelikli yazılmıştı orası. Fakat sonradan Kantar'ın topuzu tamamen kaçtı. Ali birden Nazlı'ya dokunmaya, sarılmaya, onu öpmeye falan başladı. Ulan dedik, klasik Türk dizisi sonu olmasın be. Kendi yarattıkları bütün kuralları yıktılar geçtiler reyting için. Bu durum otizmin gerçekliğine ters maalesef. Otizm hani aşık olduğunda sihirli bir değnek değmiş gibi iyileşen bir hastalık değildir. Bu nörolojik bir varoluş biçimidir. O hassasiyetin romantik tatmin uğruna feda edilmesi çok üzücüydü. Ya evet, bütün bu anlattıklarımızı, Ali'nin dehasını, medikal detayları ve hastanedeki o ikiyüzlü politikaları bir araya getirdiğimizde insanın aklında gerçekten çok fazla soru işareti kalıyor. Kesinlikle. O zaman ben izleyicimize üzerine düşünebileceği kışkırtıcı bir soru bırakayım. Ekranda farklılıkları, Ali gibi özel bireylerin dünyasını izlerken onlara empati duyuyoruz. Peki gerçek hayatta kendi çalıştığımız yerlerde böyle farklı bir yetenekle karşılaştığımızda ona 6 ay şans verecek bir Adil Hoca olabiliyor muyuz? Yoksa sadece PR fırsatı kovalayan bir Kıvılcım mı? İnsanı gerçekten durup düşünmeye sevk eden sarsıcı bir soru bu. Son sözlerimizle sizlere veda edelim. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir, ancak daha da bitmedi. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir. Yani hem uzun hem de kısa shorts videolarımızda bu var. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter platformlarından, yani X platformundan takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımızla ilgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım, yazın, ilerisi için rota olur. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.